Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle bu şekilde iki şiş üzerine çalıştığımız bir model anlatımı yapacağız. Modelimizi bebek örgülerinde kullanım sağlayabilirsiniz. Özellikle yetişkin örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Çok kolay bir model. Hızlı da ilerleyen bir model. Kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numaralıkta bir şiş ile çalıştım ben bu modeli. Çok fazla kalın iplerde model kendini göstermeyebilir. Bu şekilde orta kalınlıkta bir yün ile yapabilirsiniz projenizi. İlmek sayısına gelecek olursak 6 ilmek ve katları artı 3 ilmek artı 2 ilmek şeklinde ilmek sayınızı da yapacağınız projeye göre ayarlayabilirsiniz. Modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonunu da aktif edebilirsiniz. Şimdi ben yine aynı renkte bir ip ile, yani aynı kalınlıktaki bir ip ile sizlere küçük bir çalışma göstereceğim. Ben şişime toplamda beraber sayalım yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23 adet ilmek attım. 18 ilmek artı 3 artı 2 tane de kenar ilmeği olarak. Şimdi lastiğinizi projenizde yaptıktan sonra hangi sırada ne işlem yapmanız gerektiğini şimdi hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa attım. Şimdi sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örgü yaparak devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi öncelikle düz örüyoruz. Sıramızın arka yüzünde ise kenar ilmeğimizi düz ördük. Arka yüzünde ise tüm ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayacağız. Buradan tüm ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde ters örgümüzü tamamlayalım. Şu an örgümüzün ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve model kurulumuna başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 3 ilmek düz örüyoruz. Şöyle. Şimdi 3 ilmek düzden sonra 1, 2, 3. 3 tane düzü şöyle ayırıp bakın arasından boşluktan girdim. İlmeğimi çıkardım. Şişime taktım ve bunu düz örüyorum. Şöyle. Şimdi kalan diğer 3 ilmeğimi de düz örerek devam ediyorum. Şimdi düz ördükten sonra bakın örgü şu şekilde. Yani biz burada bir tane arttırma yapmış olduk. Ve örgümüzde arttırmanın olmasını istemediğimiz için bakın şu ilmeği şöyle şişime geçirdim. Bu 3 ilmeğin arasından geçirdikten sonra şöyle bir görüntü elde etmiş oldum. 3 ilmek düz örüyoruz. 2 ve 3. Düz ördüm. Yine aynı işlemi yapacağız. İpim arkada bakın. 1,
2, 3. Aradan girdim. İlmeğimi çıkarttım. Şişime taktım. Bir tane düz ördüm. 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Yapmış olduğumuz artırmanın olmaması için şunu şişime aldım. Diğer ilmeklerin üzerinden geçirdim. Şu şekilde görüntüsü var. Şimdi yine 3 tane düz örüyorum. 3 tane düzden sonra aynı işlemi tekrar ediyoruz. İpim arkada. 1, 2, 3 düz ilmek. 1, 2, 3. Düz ördüm. Sonra şu ilmeği 3 tane örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlattım. Kalan 3 ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim, bakın ilk sırada bu şekilde. Örgümüzün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örerek ön yüze kadar gelelim. Arka yüzden tüm ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ilk sırada yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız. Yani ikinci model kurulumunu yapacağımız için tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ön yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüp arka yüzden de tüm ilmeklerimizi ters örerek toplamda 2 sıra daha örgümüzü tamamlayalım. Sonra ön yüzden modelin değişimi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Ön yüzden düz ve arka yüzden de ters örgümü örerek sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve şuradaki yer değiştirme işlemini yapacağız. Şimdi önceki sıramızda 3 ilmek ördükten sonra modelimizi bu şekilde kuruyorduk. Ama şimdi yer değiştireceğimiz için bir tane kenar ilmeğini aldıktan sonra ipimi arka tarafa atıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün arasından battım. İlmeğimi çıkarttım. Ördüm. Aradaki 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Şöyle. Şimdi yine ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğimin arasından atlatarak geçirdim. Şöyle bakın. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ilmeğin arasından battım. Şöyle şişime taktım. Ördüm. Aradaki 3 ilmeğimi de örüyorum. Atlatma işlemini yapıyorum. 3 ilmek düz. Şöyle bakın. Yani şu iki modelin arasında bir tane daha model çalışmış olduk. Yer değiştirme işlemi de bu şekilde. Modeli yeniden anlatmam gerekirse, birinci sırada tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci sırada yani arkada tüm ilmeklerimiz ters örülüyor. Ön yüze geçtiğimizde kenar ilmeğini örüp 3 tane düz, 3 tane ilmeği atlayarak aradan ilmek çıkartıp sonrasında tüm ilmekleri örüp
Artırmış olduğumuz ilmeği de atlatarak devam ediyoruz. 3 düz, bir model, 3 düz, bir model şeklinde. İkinci modelde ise şimdi burayı tamamladık. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüze geldik, bir sıra düz, arka yüze geldik, ters örüp örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra bu sefer şuradaki 3 tane düz ilmeği örmeden 3. araya batıp ilmek çıkartıp şuradaki yapmış olduğumuz işleme devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra yine arka yüzden tüm ilmekler ters, ön yüzden düz, arkadan ters olarak modelin ön yüzüne geldiğimizde yani şurada oluyoruz. 3 düz model, 3 düz model şeklinde modelin yer değiştirmesini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonunu da aktif etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.